Slenderman'in 2009'da bir internet forumunda yaratılmış saf bir şehir efsanesinden başka bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte o zamandan beri birkaç cinayet teşebbüsü, birçok kez tekil ve toplu intihar vakaları ve binlerce kişinin anlattığı musallat hikayeleriyle günümüze kadar popülerliğini koruyabilmiştir. Bazılarının ona olan inancı, efsanenin bile ötesine geçmiş ve trajik olaylarla sonuçlanmasına neden olmuştur. Bugünkü videoda toplumsal bir histeriye neden olmuş Slenderman'in geçmişini, oluşturduğu etkileri ve yaşanmış bazı olayları başlıklar halinde ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Slenderman'in kökenleri. Diğer birçok efsane ve mitin aksine Slenderman'in kökenleri günümüzde yaratılmış ve internette ortaya çıkmış olduğu için rahatça takip edilebiliyor. 10 Haziran 2009 günü Something Awful internet forumunda iki fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğraflar kullanıcı Victor Search tarafından yaratılmıştı. Tabi sonradan gerçek adının Eric Knudsen olduğu ortaya çıktı. Eric bunları forum yöneticisiyle girdiği bir sohbetin meydan okumaya dönüşmesi ve bazı görüntülerle oynayıp doğaüstü görüntüler olduğuna insanlara inandırabilirim demesiyle yaratmaya başladı. Üzerinde oynanan ilk görsel 1983'ten kalma, üzgün ve korkmuş görünen bir grup çocuğu gösteren fotoğraf olmuştu. Bu fotoğrafta arka planda sağduyulu, olağanüstü uzun boylu, yüz olmayan bir adam var. Altyazıda şöyle yazıyordu: "Gitmek istemedik, onları öldürmek istemedik. Ama ısrarlı sessizliği ve uzanmış kolları bizi dehşete düşürdü ve aynı zamanda bizi rahatlattı." Bu alıntı öldüğü tahmin edilen ve adı bilinmeyen fotoğrafçıya atfedildi. İkinci fotoğraf 3 yıl sonra 1986'ya aitti. Bu mutlu bir şekilde parkta oynayan çocukların çekilmiş bir fotoğrafıydı. Yine aynı şekilde aynı uzun figür arka planda gizlenirken görülebilir. Altyazıda ise Sterling Şehir Kütüphanesi yangınından kurtarılan iki fotoğraftan biri olduğu bilgisi veriliyor. Ayrıca fotoğrafın 14 çocuğun kaybolduğu gün çekildiği ve hatta Slenderman'e atıfta bulunduğu belirtildi. Bu kez fotoğrafçının adı belliydi. Fotoğrafı Haziran 1986'dan beri kayıp olan Mary Thomas çekmişti. Fark ettiyseniz biri kayıp, diğeri ölmüş iki fotoğrafçının fotoğrafları kullanılarak olayda hem gizem yaratılmış oldu hem de fotoğrafların orijinalliği sorgulanamaz hale geldi. Kütüphane yangını ise olaya gerçekten güzel bir hava katmıştı. Forum kullanıcısı Eric Knudsen gerçekten de işini iyi yapmıştı. Bu iki fotoğraf sadece Slenderman efsanelerini doğurmakla kalmayıp aynı zamanda neredeyse binlerce insanı anında büyülemişti. Artık insanların yeni bir eğlencesi ve çözmesi gereken bir gizem vardı. Halkın yarattığı bir efsane. Slenderman'in yaratılmasına Knudsen sorumlu olsa da onu gerçekten hayata geçirecek olanlar Creepypasta'nın birçok takipçisi olacaktı. Giderek daha fazla insan Slenderman'in farkına varıp kendi ayrıntılarını ve arka planda hikayelere küçük parçalar ekledikçe efsane durdurulamaz bir şekilde büyüdü. O genellikle beyaz, özelliksiz bir yüze ve ince, anormal derecede uzun ve sık sık kollarından çıkan dokunaçlarla tasvir ediliyordu. Ayrıca genellikle vahşi doğada veya ormana terk edilmiş binalarla ilişkilendirildi. Daha sonra eklenen bazı ayrıntılarla Slenderman'in bir yerden başka bir yere ışınlanabileceği bile iddia edildi. Hatta daha da ileri gidilerek Slenderman'le ilgilenenler onun yakınınızda olduğunu ve sizi izlediğini gösteren işaretleri bile anlatıyordu. Ani paranoya, burun kanamaları, yoğun kabuslar gibi belirtiler bunlardan sadece birkaçıydı. Aslında seyircinin bu efsaneyi bizzat kendisinin yaratması da geçmişin mitlerini ve folklorunu inceleyen araştırmacılar için bulunmaz bir nimetti. Artık Slenderman vakasını inceleyip geçmişteki efsanelerin halk arasında nasıl yüzyıllarca aktarıldığını belgeleyebilirlerdi. Örneğin küçük ayrıntılar hikayeyi kimin anlattığına veya seyircinin kim olabileceğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyordu. Bu da herhangi bir kültüre yatkınlığını ve dolayısıyla o kültürde kalıcılığını artırıyordu. Çünkü insanlar kendinden olan bir şeyi saklama ve aktarma eğilimi gösteriyordu. Tabi biz bu videoda konuyu bu yönden incelemeyeceğiz. Kısacası Slenderman gerçek olmasa da etkileri tamamen gerçekti. Şimdi de Slenderman ile alakalı bazı olaylara bakalım. Bıçaklama vakası. 31 Mayıs 2014'te Slenderman ya da en azından efsanesinin sonuçları çok dramatik bir şekilde dünyaya yayıldı. Söz konusu sabah 12 yaşındaki iki kız Anissa Weier ve Morgan Geyser arkadaşları Peyton Lutner'ı ormanda defalarca bıçaklayarak öldürmeye çalıştı. Peyton yere yığılmış ve arkadaşları tarafından ölüme terk edilmişti. Bir süre sonra yoldan geçen bir bisikletli tarafından bulundu. Kızlar kısa bir süre sonra tutuklandı. Anissa sorgulandığında saldırıyı Slenderman'i memnun etmek için yaptıklarını iddia etti.
Dahası Slenderman'in nerede yaşadığını bildiğini, tam da oraya giderken tutuklandıklarını söyledi. Bu yer kızların iddiasına göre Nicollet Ulusal Ormanı'ndaki eski bir evdi. Yıllar sonra Anissa 2021 yazında bir akıl sağlığı tesisinden serbest bırakıldı. Öte yandan Morgan tutuklu kalmaya devam ediyor. Peyton Lutner aldığı 19 bıçak yarasına rağmen hayatta kalmayı başardı. Kopya olaylar. Peyton Lutner öldürme teşebbüsünün ardından Slenderman efsanesiyle çeşitli bağlantıları olan birçok taklit vaka meydana geldi. Örneğin sadece haftalar sonra Haziran 2014'te Ohio Hamilton County'de 13 yaşındaki bir kız annesine bıçakla saldırdı. Ardından gelen soruşturmada Slenderman'e karşı bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Bundan birkaç ay sonra Eylül 2014'te Florida Port Richey'de 14 yaşındaki bir kız ailesinin evini ateşe verdi. Raporlara göre bunu yapmak için Slenderman'den ilham aldı. Bu arada içeridekilerin tamamı yanan binadan kaçtı ve genç kız ertesi sabah tutuklandı. Diğer bir vaka ise 2014 yazında Las Vegas'ta yaşanacaktı. İki polis memuru ve halktan birinin öldürülmesi şok etkisi yaratmıştı. Ardından katil olduğu iddia edilen kişinin karısıyla beraber intihar etmesi ya da karısını kendisi de öldürmüş olabilir, yaşanan bu olayı sonuçsuz bırakmıştı. Komşuların medyaya yaptığı açıklamaya göre katil sık sık internet efsanesi olan Slenderman gibi giyiniyor, evinde ve bahçesinde bu şekilde dolaşıyordu. Görüldüğü üzere sonuçlar gerçekten çok ciddi boyutlara ulaşmıştı. Bağlantılı intiharlar. 2015 yazında The New York Times yalnızca son 6 ay içinde Güney Dakota'daki Pine Ridge Reservation'da intihar eden 12 ile 24 yaşlar arasındaki çok sayıda gencin intiharlarını detaylandıran bir makale yayınladı. Makalede bu intihar dalgasıyla ilgili bilgiye sahip yetkililerin söylediklerine göre intihar edenlerden en az birinin Slenderman'den etkilendiğini söylediği iddia ediliyor. Bu göz önüne alındığında ve tablo ülke geneline göre düşünüldüğünde fenomenin etkisiyle intihar edenlerin sayısı hiç de az değildi. Bu olaylarda Slenderman ya da Walking Sam adında bir ruhtan bahsediyorlardı. Bu arada Walking Sam bir Kızılderili efsanesidir. Bu ruhlar ziyaret etmeyi seçtiği kişileri kendi canlarına kıymaya teşvik ediyordu. Slenderman efsaneleriyle bu Kızılderili efsaneleri arasında benzerlikler olması belki de bir tesadüftür. Ancak bu iki efsanenin aynı bölgelerde kendine inananlar buluyor olması ve dolaylı da olsa ölümlere yol açması gerçekten trajik. Tabi her zaman olaylar bu kadar kötü sonuçlanmıyordu. Kıl payı iptal edilen toplu bir intihar vakası da bulunuyor. Hikayeye göre bir grup genç ormanda belirli bir noktaya doğru yola çıkar ve ağaçların dallarına ip bağlayarak intihar etmeye hazırlanır. Yerel kilisenin papazı planları duyar ve hemen bölgeye doğru yola çıkar. Zamanında yetişen papaz çocukların hayatlarını kurtarır. Papazın söylemine göre çocuklar trans halindeymiş. Bölgedeki kişilerin ve çocukların ailesinin söylemlerine göre toplu intihar girişiminin nedeni Walking Sam'in ziyaretinin bir sonucuymuş. Tabi Walking Sam'i bilmeyenler olayı Slenderman'in yaptırdığı haberini yaydı. Bu ise bize eski bir efsanenin yeni bir efsaneye nasıl destek olduğunu ve beslediğini gösteriyor. Lacey olayı. Paranormal yazar ve araştırmacı Nick Redfern kendisine söylenen özellikle ilgi çekici bir hikaye aktardı. Lacey adını verdiği tanık, fiziksel karşılaşmalar olmasa da Slenderman ile birkaç kez gerçek hayatta karşılaştığını iddia edecekti. Lacey'nin anlatımına göre etrafından duyduğu bu ilginç olaylar üzerine Slenderman'i araştırmaya karar vermişti. Aradan birkaç ay geçtikten sonra bir akşam uyku modunda olan dizüstü bilgisayarı aniden kendi kendine açıldı. Ekranda yüzü olmayan bir yaratığın görüntüsü onu şok etmişti. Birkaç saniye içinde görüntü yok oldu. Kendi kendine hayal gördüğünü düşündü. Ancak 2 gece sonra dizüstü bilgisayar bir kez daha kendi kendine açıldı ve yüz tekrar belirdi. Ancak bu sefer çok daha netti. Birkaç hafta boyunca her şey yolundaydı ve Lacey olayları neredeyse unutmuştu. Ta ki dizüstü bilgisayarı tekrar açılıncaya kadar. Bu sefer cihazdan "Biz arkadaşız" diye garip bir ses geldi. İşte bu noktada Lacey dizüstü bilgisayarını kapattı ve Slenderman efsanesiyle ilgili araştırmalarına son verdi. Bu olaydan çok fazla etkilenmiş ve bir süre psikolojik destek almıştı. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Bir efsane gerçek olmasa dahi insanlar takıntılarıyla ve saplantılarıyla bunu gerçek hale getirebilir. Yoğun internet tartışması. Tahmin edebileceğimiz gibi bıçaklama girişimi ve sonrasında gelen taklit davaların ardından medyada ve halk arasında hararetli bir tartışma çıktı. Tablo gerçekten çok kötüydü. Özellikle çocuklar üzerindeki etkisi inanılmazdı. Aileler bu efsanenin yayıldığı platformlara hedef almaya başladı. Örneğin Peyton Lutner'ı öldürmeye teşebbüsün gerçekleştiği ve Kuşa Okul bölgesinde Creepypasta Wiki engellendi.
Web sitesinin yöneticileri bıçaklanmanın münferit bir olay olduğunu iddia etti. Ayrıca web sitelerinin edebi olduğunu ve cinayete göz yummayan bir web sitesi olduğunu söylediler. Nihayetinde çocukların erişebildiği her türlü film, TV programı ve video oyunlarının bu kadar vahşi saldırılarla sonuçlanmadığını ileri sürdüler. Araştırmacıların ve pedagogların devreye girmesiyle olay daha da derinden incelenmeye başlandı. Sonuç olarak görünenin aksine sorun bu tür mecralarda değil, bu tür eylemlerde bulunan kişilerin kendisindeydi. Problemli aile yaşantısı ya da geçmişlerinden getirdikleri psikolojik çöküntüler bu tür hikayelerden etkilenme oranını artırıyordu. Tartışmalar başlangıçta ivme kazansa da sonraları dikkate alınmayan bir hale döndü. Boogeyman'in çağdaş bir temsilcisi. Slenderman'in modern çağın Boogeyman'i yani öcüsü olduğuna dair çok az şüphe var. Batı dünyasında 20 yaşın altındaki herhangi biriyle konuştuğunuzda Slenderman'i bilmeme durumu neredeyse imkansızdır. Tarihini veya onu nasıl öğrendiklerini bilmiyor olabilirler ancak kendisini biliyorlar. Başka bir şey olmadığını biliyor olsalar da bilinçaltılarında yer etme şekli her zaman ürkütücü olacaktır. Slenderman ile Boogeyman arasında kesinlikle çok keskin benzerlikler var. Örneğin her ikisi de çocukları arıyor ve her ikisinin de ücra yerlerde, genellikle ormanda korkunç meskenleri var. Elbette Slenderman efsanesinin buradan nereye gittiğini göreceğiz. Kim bilir, belki de bizim folklorumuzdaki öcü gibi yüzlerce yıl sonra dünyanın dört bir yanında anlatılacak olan bir mitin doğumuna şahitlik ediyor olabiliriz. İyisiyle kötüsüyle sonuç her ne olursa olsun, başta anlattığımız ve efsanenin yaratılmasına öncülük eden Eric Knudsen işini iyi yapmış gibi görünüyor. Ayrıca Slenderman ismiyle yayınlanan filmi ve aynı isimle yayınlanan bilgisayar oyununu sizlere öneririm. İkisi de bir başyapıt olmasa da ilginiz varsa zaman geçirmek için güzel bir aktivite olabilir. Buraya kadar izlediyseniz ve bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenerek bunu bana bildirebilir, videoların devamlılığı için bana motivasyon kaynağı olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.